Merhaba minikler. Size bugün renkli renkli masallar okuyacağım. İlk masalımızın adı Çiçek Kız. Bir zamanlar ülkenin birinde genç ve güzel bir kadın yaşıyormuş. Bu güzel kadının bir türlü çocuğu olmuyormuş. Derdine çare bulmak için bir büyücüye gitmiş. Büyücü kadının derdini dinledikten sonra ona saksı içinde küçük bir çiçek vermiş ve şöyle demiş: bu çiçek büyüdüğünde içinden bir kız çocuğu çıkacak. Ama kız çok küçük olacak. Her şey büyücünün dediği gibi olmuş. Saksıdaki bitki gel zaman, git zaman büyümüş ve çiçek açmış. Çiçeklerden birinin tam ortasında minicik bir kız belirmiş. Bu kız çiçeğin içinden çıktığı için ona Çiçek Kız adını takmışlar. Günlerden bir gün küçük kız ormanda tavşanıyla oynarken evinden çok uzaklaşmış ve yolunu kaybetmiş. Çiçek kız ne yaptıysa bir türlü evinin yolunu bulamamış. Bu arada hava kararmış, akşam olmuş. İleride bir ağaçtan ışık sızdığını görmüş. Biraz sonra kapıda bir fare belirmiş ve küçük kız içeriye davet etmiş. Bayan fare çiçek kızın haline acımış. Ona ısınması için bir battaniye vermiş ve bir fincan sıcak çay ikram etmiş. Çiçek kız ocağın karşısında oturup bir güzel ısınmış ve kendine gelmiş. Misafirperverliği için fareye teşekkür edip yoluna koyulmuş. Sonra bir kuşa rastlamış. Ona kaybolduğunu söyleyince kuş kendisine yardım etmeyi kabul etmiş. Böylece çiçek kız kuşun sırtına binmiş ve birlikte uçarak dağları, ormanları aşmışlar. Kuş çiçek kızı bir yaprağın üzerine bırakmış. Burası çiçeklerle dolu, harika bir yermiş. Ansızın çiçek kızın karşısında bir delikanlı belirivermiş. Onun da boyu kısacıkmış. Çiçek kızın bu duruma çok şaşırdığını gören delikanlı kendini tanıtarak çiçeklerin prensi olduğunu söylemiş. Cadının biri bana büyü yaptı. O yüzden bu haldeyim. Eğer kendi boyumda bir kızla evlenirsem büyü sona erecek. Acaba benimle evlenir misin? Bunu söyleyerek çiçek kızın elini tutmuş ve tutar tutmaz ikisi de birer normal insan olmuşlar. Daha sonra prensle birlikte çiçek kızın ailesini bulmaya gitmişler. Çiçek kızın kaybolduğunu sanan anne ve babası onu karşılarında uzun boylu ve güzel bir kız olarak görünce çok sevinmişler. Prens ile kız bir süre sonra evlenmişler ve birlikte mutlu olmuşlar. Evet, bu masal burada bitti ama bir masal daha başlıyor. Tilki ile Oduncu. Tilkinin biri peşine düşen avcılardan kurtulayım derken karşısına bir oduncu çıkmış. Bir yer göster de saklanayım diye yalvarmış. Oduncu, benim kulübeye gir, orada görmezler seni demiş. Az sonra avcılar gelmiş. Oduncuya, buralarda bir tilki gördün mü diye sormuşlar. Oduncu ağzıyla, görmedim demiş. Ama bir yandan da eliyle işaret edip hayvanın nerede saklandığını göstermiş. Avcılar oduncunun dediğini duymuş. Eline bakmamışlar. Tilki onların geçip gittiğini görünce saklandığı yerden çıkmış. Hiçbir şey söylemeden uzaklaşmak istemiş. Oduncu şaşırmış. Nasıl oluyor? Sana iyilik ettim, canını kurtardım. Sen bana bir teşekkür bile etmiyorsun diye siteme başlamış. Bunun üzerine tilki, ben sana teşekkür ederdim ama dilinle elin birbirine uymadı ki demiş. Vardır öyle insanlar, sözlerine bakarsan iyidirler ama aslına ararsan kötülük etmeye çalışırlar. Ve bu masalda işte öyleleri için söylenmiş. Yeni bir masalımız daha başlıyor. Aslan, ayı ve tilki. Bir aslanla bir ayı bir ceylan yavrusunu buldular. Senindir, benimdir diye kavga ediyorlardı.
Birbirine saldırıp öyle bir dövüştüler ki sonunda ikisinin de gücü kalmadı. Yere yuvarlandılar. Oradan bir tilki geçiyordu. Baktı ki ikisinin de kımıldanacak durumu yok. Ceylan yavrusu da aralarında duruyor. Hemen alıp ikisine de aldırmadan geçti gitti. Aslanla ayı bunu gördüler. Gördüler ama kalkamadılar ki. Vay bizim başımıza gelenler. Demek bütün emeklerimiz tilki içinmiş dediler. O kadar terleyip eziyet çektikten sonra kazandığımızda bir de başkalarına kaptırırsak üzülmez olur muyuz hiç? Bu masalda işte onu gösteriyor. Aslan ile Yunus balığı. Şimdiki masalımızın adı da bu. Aslanın biri deniz kıyısında geziyormuş. Bakmış ki Yunus balığı başını sudan çıkarıyor. Onu gördüğüne pek sevinmiş. Biz birbirimizle dost olmalıyız. Birleşmeliyiz. Sen denizlerdeki hayvanların kralısın. Ben de karalardaki hayvanların kralıyım. Birbirimize yabancı durmak yakışır mı demiş. Yunus balığı hemen kabul etmiş. Meğer aslanın çoktan beri bir yaban boğasıyla kavgası varmış. Yunus balığını yardıma çağırmış. Yunus balığı sudan çıkmaya uğraşmış ama bir türlü becerememiş. Aslan kızmış. Biz seninle böyle mi sözleştik? Sen sözünde durmuyorsun diye söylenince Yunus balığı, bana ne suç buluyorsun? Suç doğada. Benim sudan çıkıp karada yürümeme izin vermiyor demiş. Biz de bir kimseyle dost olacağız. Onunla birleşeceğiz dedik mi? Tehlikeli zamanında bize bir yardım olabilir mi? Olamaz mı? Onu bir düşünmeliyiz. Evet, yeni bir masalımız daha başlıyor. Deniz Kızı. Deniz kızı fırtınalı bir günde denizin ortasındaki bir kayanın üzerine oturmuş. Etrafı seyrediyormuş. Ansızın dev dalgaların arasında sulara batıp çıkan bir gemi ilişmiş gözüne ve ardından bağırmış. Eyvah! Denize biri düştü. Onu kurtarmalıyım. Kız hemen suya atlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar dalgalarla boğuşan delikanlının yanına ulaşmış. Delikanlıya tam zamanında yetişmişti deniz kızı ve boğulmaktan kurtardığı bu genç adam aslında bir prensti. Yarı baygın haldeki delikanlıyı kıyıya çıkardı. En güzel sesiyle ona artık kurtulduğunu ve güvende olduğunu söyledi. Birden suya dalıp gözden kayboldu. Ama prens bu güzel sesli kızı bir türlü unutamadı. Deniz kızı o günden sonra mahzunlaştı. Yüzü gülmez oldu. Hayatını kurtardığı prense aşık olmuştu. Sonunda dayanamayıp denizler büyücüsünü görmeye gitti. Büyücüden kuyruğunun yerine 2 tane bacak yapmasını istedi. Büyücü onun bu isteğini bir şartla kabul etti. Deniz kızı da karşılığında onun sesini verecekti. Diğer yandan prens de kazaya uğradığı gün yarı baygın haldeyken duyduğu o güzel sesin sahibi kendisini kurtaran genç kızı bulmak umuduyla saatlerce dolaştı. Nihayet bir gün yine kıyıda dolaşırken deniz kızı ile karşılaştı ve onu sarayına götürdü. Deniz kızı yıkanıp temizlendikten sonra güzel elbiseler giydi. Genç kız bu haliyle bir içim su olmuştu. Prens onun kim olduğunu merak ediyordu. Senin adın nedir diye sordu. Ama zavallı deniz kızı sesi olmadığı için prense cevap veremedi. Denizler büyücüsü deniz kızının sesini bir müzik kutusunun içine koymuş ve denizin derinliklerine atmıştı. Aradan çok geçmeden meraklı bir balık kutuyu buldu. İçinde ne olduğunu anlamak için kapağı açınca deniz kızının sesi serbest kaldı. Deniz kızı yeniden sesine kavuştu. O zaman prens onun kendisini ölümden kurtaran güzel sesli kız olduğunu anladı. 2 deniz kızı ve balıklar onları uğurlamaya gelmişti. Deniz kızı ile prens
bir ömür boyu mutlu yaşadılar. Bu masalımız da burada bitti. Bir sonraki masalda görüşmek üzere sevgili minikler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.